Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarına yakışır nefis bir kek tarifiyle geldim. Yapımı çok pratik olan bu kek tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek karışım beyazlayıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Ortalama 3-4 dakika boyunca çırpıyorum mikserin orta devrinde. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi, bütün tariflerimde olduğu gibi 200 mililitre, yani evimizde olan klasik su bardaklarından. Sonrasında 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü, yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Sonrasında kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. Kek yapımında önemli bir püf nokta, mutlaka eleyerek ekleyin. 2,5 su bardağı kadar un, birer paket hamur kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışımın içerisine ekliyorum. Kuru malzemeleri ekledikten sonra çok uzun süre çırpmıyorum. Karışım homojen hale gelinceye kadar mikserin yüksek devrinde ortalama en fazla 1 dakika kadar çırpıyorum. Sonrasında spatula ile toparlıyorum. Bu yumurta ve şekerin karışımıyla oluşan hacimli halin sönmemesi için. İstediğim şekilde oldu. Kenarlarını şöyle toparlıyorum harcımın. Bu harçtan bir miktar ayıracağım. Şimdi 2 renkli olacak çünkü. Hatta 2 renkli değil, 3 renkli olacak. Birazdan yapacağım aşamaları göreceksiniz sizler de. 1 su bardağından biraz fazla olacak kadar göz kararı kepçeyle alıyorum karışımdan. Ayrı bir kaseye ekliyorum. Dilediğiniz kalıpta hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle orta büyüklükte bir fırın tepsisinde hazırlamak istedim. İçerisini yağladım. Borcamda da hazırlayabilirsiniz ya da kek kalıbında da hazırlayabilirsiniz. Orta boyutlardaki kek kalıbı içinde ideal olacaktır bu miktardaki karışım. Bu şekilde hazırladığımızda biraz ince bir kek oluyor. Ben ince olmasını istedim, böyle anne keki gibi. Tam kış aylarına yakışır bir sunum olsun istedim. Her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıttıktan sonra ayırdığım karışımı alıyorum ve içerisine 1 yemek kaşığı kadar kakaoyu ekliyorum. Kakaoyu ekleyince biraz kıvamı koyulaşacağı için 3-4 yemek kaşığı kadar da süt ilave ediyorum şöyle göz kararı. İlk aşamada şöyle karıştırıp bakıyorum kıvamına. Eğer gözünüze koyu gözükürse bir miktar daha süt ekleyebilirsiniz. Kek harcıyla benzer kıvamda olması gerekiyor çünkü. Üzerine şöyle dairesel hareketlerle döküyorum. Biraz şekli şık olsun diye bu şekilde eklemeyi tercih ettim. Ardından son malzememiz olan, bana göre can alıcı malzeme, tahini ekliyorum. Tahin lezzetleri çok sevdiğimi bilenler biliyor. Bu keke de çok yakıştırıyorum, özellikle kış aylarında. 1 çay bardağından biraz eksik tahin var burada. Onu da aynı şekilde dağıttıktan sonra şöyle çatalın arka kısmıyla dairesel hareketlerle şekil veriyorum. Bu şekilde piştikten sonra sunumu oldukça şık oluyor. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Fırınım tam anlamıyla ısındıktan sonra kekimi fırına vereceğim. Son olarak son malzeme tahin dedim ama susamı da söylemeyi unuttum. Susamı da ekledim. Susamı ekledikten sonra fırına verdim. 180 derecelik fırında, benim fırınımda tam olarak 30 dakikada istediğim şekilde pişti. Sıcağı çıktıktan sonra dilimliyorum. Sıcakken dilimlemiyorum çünkü dağılır. Şöyle dilimledikten sonraki iç dokusunu da sizlere gösterdikten sonra yavaştan veda edeceğim. Hatta bu tarife isteğinize göre pekmez de ekleyebilirsiniz. Üzerine tahini dağıttığınız gibi pekmez de dağıtabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Daha kalın bir kek elde etmek isterseniz daha küçük bir kapta hazırlayın. Bu şekilde yaparsanız bana göre bu kalınlık oldukça ideal. Çok ince bir kek değil, gördüğünüz gibi. Yumuşacık, sünger gibi oluyor. Mutlaka deneyin derim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.